Burundaki ödemler ne zaman geçer? Biz burun ameliyatını, burun estetiğini aslında iskelet üzerinde yapıyoruz. Bizim iskeletimizi oluşturan yapılar kıkırdak ve kemik yapılardır. Bunlara nasıl ulaşıyoruz? Kapalı teknikte veya açık teknikte cildi kaldırıyoruz, kıkırdak ve iskelete ulaşıyoruz. Bunları şekillendiriyoruz ve cildi tekrar üzerine oturtuyoruz. Tabii ki böyle bir durumda yaklaşık 2 saat süren bir ameliyatta cilt ve iskeletin birbirinden ayrılması ameliyat sonrasında bir ödem olarak kendini bize gösteriyor. Cildin iskeletin üzerine oturması zaman alıyor ve burada bazı hücreler arası sıvılar birikiyor. Biz buna ödem diyoruz. Bu ödemler birinci ayda geçmeye başlıyor aslında ama bir yıla kadar devam ediyor. Hep hastalarımızdan şunu duyuyoruz. Sabah kalktığımızda burnum şişti, sonra giderek inmeye başladı. Evet, bu gayet normal bir şey. Gün içinde hareket ettiğimiz için ödemlerimiz azalıyor ama gece boyu hareketsiz kaldığımız için ödemlerimiz artıyor. Bunlar tamamen hücreler arası sıvı dengesiyle alakalı bir durum. Bunun dışında özellikle her geçen gün burnumun değiştiğini fark ediyorum diye yorumlar geliyor. Bu da gayet normal. Bir yıla kadar burnumuzun devamlı değiştiğini, iyi yönde değiştiğini göreceğiz. Bunlar da yine ödem etkisinin geçmesiyle ilgili bir durumdur. Bazı hastalarda özellikle ince ciltlerde ve kalın ciltlerde ödemler farklı etkiler yaratabiliyor. İnce ciltlerde daha birinci haftada son sonucu görüyorken kalın ciltlerde bir yıla kadar beklemek zorunda kalabiliyoruz ödemlerin geçmesi için. Burun hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın.